Bir an dur ve kendine şunu sor. Neden her seferinde kendini açıklama ihtiyacı hissediyorsun? Çünkü çoğu zaman bu, anlaşılmak değil, farkında olmadan izin istemektir. Ve her gerekçe sunduğunda, gücünden sessizce vazgeçersin. Detaya girdiğin an, kontrol el değiştirir. Sen anlattıkça sahne karşı tarafa geçer. Oysa sessizlik, itidal ve ölçülü bir belirsizlik. Kelimelerin tek başına asla üretemeyeceği bir ağırlık bırakır ortamda. Etrafına bak. Saygı uyandıran insanlar en çok konuşanlar değildir. Her kararını savunan, her hatasını gerekçelendiren ya da anlaşılmak için didinen kişiler hiç değildir. Onlarda ortak bir şey vardır. Kendilerini ispatlama telaşı yoktur. Güç, açıklamalarda değil, açıklamamayı seçebilme disiplininde yatar. Mesele kısa konuşmak değil, gerektiğinde hiç konuşmamaktır. Ölçülülük, gücün en sessiz biçimidir. 500 yıl önce Niccolo Machiavelli bunu tereddütsüz fark etmişti. Prens, liderlere nasıl sevileceklerini öğretmez. Kontrolü nasıl elde tutacaklarını öğretir. Ve en rahatsız edici derslerinden biri şudur. Kendini açıklama ihtiyacı duyduğun an, zemin çoktan altından çekilmeye başlamıştır. Çünkü açıklama, seni dinleyicinin altına indirir. Bir anda haklı olmaya çalışan tarafa dönüşürsün. Sanık sandalyesine oturtulursun. O an yargı gelir, tartışma büyür, şüphe yerleşir. Bir düşün. Biri seni suçladığında ve sen hemen savunmaya koştuğunda aslında ne söylersin? Senin hükmün, benim otoritemden daha önemli. İzin verirsin. Ölçüyü verirsin. Üst konumu tartışmaya açarsın. Machiavelli, insan psikolojisi diye bir terim yokken bile şunu biliyordu. İnsanların çoğu aklıyla değil, gözüyle karar verir. Gerçeği derinlemesine çözümlemezler. Görüntüye tepki verirler. Ve görüntüdeki en tehlikeli çatlak, kendini açıklama telaşıdır. Fazla açıklama yapan birinin görüntüsü nettir. Sade değil, belirsiz, sarsılmış, açığa çıkmış gibidir. Kendini anlatmaya başladıkça yüzündeki perde kalkar, içindeki dağınıklık dışarı taşar. Buna karşılık sessizlik başka bir şey üretir. Tehlikeli bir şey. Sessizlik insanları rahatsız eder. Çünkü boşluk bırakır. Çünkü cevap vermez. Ve cevap vermeyen boşluk, insanları hayal kurmaya zorlar. İnsanların hayal ettikleri ise çoğu zaman gerçeklikten daha güçlüdür. Modern hayatta bu ders daha da sertleşti. Çünkü artık herkesin açıklama alma hakkı varmış gibi davranılan bir çağdayız. Sosyal medya, iş yerleri, ilişkiler. Her yerde aynı baskı. Neden böyle yaptın? Ne düşünüyorsun? Korkun ne? Niyetin ne? Ve sen ne kadar çok verirsen, o kadar zayıf görünürsün. Çünkü her ek cümle, karşı tarafa bir kulp daha sunar. Açıklama yapmak bize dürüstlük diye pazarlanır. Oysa Machiavelli bunu daha doğru adlandırırdı. Kendini sabote etmek. Buradaki mesele kaba olmak değil. Zalimleşmek değil. Bu, otoriteni korumakla ilgili. Çünkü kendini açıklamayı bıraktığında tuhaf bir değişim olur. İnsanlar daha dikkatli dinler. Kelimelerini daha dikkatli seçer. Sana yaklaşmadan önce ölçer, tartar, tereddüt eder. O noktada anlaşılması zor birine dönüşürsün. Kontrol edilmesi zor. Meydan okunması zor. Ve gerçek güç tam da orada başlar. Bu videoda bağırmadan, saldırganlaşmadan, saygı dilenmeden, sessizliğin, itidalin ve kontrollü belirsizliğin seni nasıl dokunulmaz hale getirebileceğini göstereceğim. Bunlar modern dünyaya uyarlanmış Machiavellian stratejiler. Anlaşılması kolay, etkisi acımasız. Sonunda bir daha asla fazla açıklama yapma ihtiyacı hissetmeyeceksin. Çünkü gücün gerçekte nasıl işlediğini bir kez gördüğünde, onu kolay kolay elinden bırakmazsın. Hele ucuza hiç bırakmazsın. Başlayalım. Birincisi, saldırı altındayken sessiz kal. Biri sana yüklendiği, seni suçladığı ya da cevap vermen için baskı kurduğu anda içgüdün tek bir şey diye bağırır. Açıkla. Zihnin hemen koşar. İmajını kurtarmak, niyetini temizlemek, benim tarafımı anlatmak ister. İşte tuzak tam burada kurulur. Çünkü saldırı geldiğinde güç bir anda kaybolmaz. Güç, sen açıklamaya başladığın saniye erimeye başlar. Saldırıya duygusal tepki verdiğin anda gücü kaybedersin. Machiavellian mantık acımasız görünür ama nettir.
Kendini savunmaya koştuğun saniye, saldırganın çerçevesini kabul etmiş olursun. Onlara seni yargılama yetkisi verirsin. Konuşmamın kontrolü sessizce el değiştirir. Sen artık otorite konumunda değilsindir. Suçlanan, açıklama yapan, konumunu kaybetmiş birisin. Sessizlik bu dinamiği anında kırar. Çerçeveyi reddeder. Oyuna girmeyi kabul etmez. Ve bu yüzden saldırı karşısında sessiz kalmak zayıflık değildir. Psikolojik bir kırılmadır. Çoğu insan direnç bekler, bahane bekler, duygusal bir patlama bekler. Hiçbiri gelmediğinde belirsizlik başlar. Ve bu belirsizlik senin lehine çalışır. Saldırgan bu noktada geri çekilmeye başlar. Çok mu ileri gittiğini sorgular. Yanlış mı anladığını düşünür. Ya da senin bilmediği bir şeye sahip olup olmadığını merak eder. İşte tam bu tereddüt anında güç sessizce sana geri akar. Sessiz kalmak korkudan donmak değildir. Bu, bilinçli bir sakinliktir. Ölçülü kalabilmektir. Vücut dili burada belirleyicidir. Sakin bir yüz, rahat bir duruş, kararlı ama meydan okumayan göz teması, aceleci hareketlerden kaçınma, sinirsel lesleri bastırma. Sessizliğin tek başına bir mesaj taşır. Kelimelerin asla iletemeyeceği kadar net bir mesaj. Bu mesaj şudur: tehdit altında değilsin. Söylenenler sende karşılık bulmuyor. Kendini savunma ihtiyacının üstündesin. Çünkü hızlı konuştuğunda sadece kelime üretmezsin. Bilgi sızdırırsın. Duygularını, önceliklerini, zayıf noktalarını açığa çıkarırsın. Saldırgan bu çatlakları dikkatle dinler. Sessizlik bu erişimi kapatır. Söylemediğin sözleri çarpıtamazlar. Açıklamadığın bir görüşe saldırmazlar. Ellerinde tutacak bir şey kalmaz. Gölgelerle savaşmak zorunda kalırlar. Ve bu, çoğu insan için dayanılmazdır. Bu strateji işe yarar çünkü çoğu çatışma gerçeklerle ilgili değildir. Amaç egemenlik kurmaktır. İnsanlar sınırlarını test etmek için saldırır. Ne kadar çabuk çözüleceğini görmek isterler. Sessizlik bu sınavı geçer. Baskının seni kontrol edemediğini gösterir. Ve bu, çatışmanın yükünü tamamen karşı tarafa bırakır. O yük ise çok kısa sürede rahatsız edici hale gelir. Saldırı altında sessiz kalmanın bir avantajı daha vardır. Zaman kazandırır. Tepki vermek yerine gözlem yapma zamanı. Ortamı tartma zamanı. Kimin acele ettiğini, kimin hata yaptığını görme zamanı, artık niyetleri okuma zamanı gelmiştir. İnsanlar konuşurken yalnızca kelimelerini değil, ses tonlarını, güvensizliklerini ve gizli hedeflerini de açığa vururlar. Savunmaya geçmeden dinlemek, sana iki avantaj sağlar. Bilgi toplarsın ve aynı anda hiçbir şey ifşa etmezsin. Bu, denge, bozulmadığı sürece kontrol sende kalır. Bu yüzden çoğu saldırgan kendi sınırlarını aşar. Fazla konuşurlar. Duygularını ele verirler. Bir cümleyle söylediklerini, bir sonraki cümlede bozarlar. İşte o noktada artık tepki veren taraf sen değilsin. Yanıtlayıp yanıtlamamaya, ne zaman ve nasıl konuşacağına sen karar verirsin. Ve çoğu durumda en güçlü hamle, çok az şey söylemek ya da hiçbir şey söylememektir. Sessizlik, saldırıyı tek taraflı bir gösteriye çevirir. Karşı taraf sesini yükselttikçe, sen daha sakin görünürsün. Bu karşıtlık, izleyenlerin zihninde otoritenin kimde olduğunu sessizce belirler. Gürültü zayıflığı açığa çıkarır. Sükunet gücü işaret eder. İkinci adım, sakin ve tarafsız bir yanıt vermektir. Sessizlikten sonra gelen bu aşama, duygusal kontrolün sınavıdır. Sakin kalmak, umursamıyormuş gibi davranmak değildir. Bu, seni etkileyen şeylerin dışarıdan okunmasına izin vermemektir. Machiavelli şunu çok iyi biliyordu. Duygular görünür hale geldiği anda kaldıraçlara dönüşür. Birisi sende panik, öfke ya da güvensizlik gördüğü saniye, bir sonraki hamlede nereye bastığını bilir. Bu yüzden çoğu insan otoritesini yanlış oldukları için değil, rahatsız göründükleri için kaybeder. Ses tonu değişir. Duruş sertleşir. Konuşma hızlanır. Bu küçük sinyaller, meydan okumanın içlerine kadar ulaştığını ele verir. Sakin ve mesafeli bir duruş ise o kapıyı tamamen kapatır. Dışarıdan bakıldığında, hiçbir şeyin seni sarsamadığı izlenimi oluşur. Sakin ve tarafsız yanıt verdiğinde suçlamaları doğrudan reddetmezsin.
Ama doğrulamazsın da. Çerçeveyi kabul etmezsin. Tartışmayı genişletmezsin. Sadece kontrolü elinde tutarsın. Kabul ediyorsun ama sahiplenmiyorsun. Kısa ve tarafsız bir yanıt seni sakin tutarken, sorumluluğu sessizce karşı tarafa bırakır. Onların anlatısıyla savaşmazsın. O anlatının dışına çıkarsın. Ve bu duruş, duygusal bağ bekleyenler için rahatsız edicidir. Çünkü duygusal kopukluk, aciliyet hissini yok eder. Aciliyet kaybolduğunda güç dengesi değişir. Saldırılar tepkilerle beslenir. Tepki yoksa aç kalırlar. Karşıdaki kişi bu boşluğu doldurmak için durumu tırmandırır. Aynı şeyleri tekrarlar ya da başkalarından onay toplamaya çalışır. Bu hamlelerin her biri onu daha tepkisel, daha dengesiz gösterir. Sen ise ölçülü, ağırbaşlı ve yere basan bir görüntü sergilersin. Gözlemciler bunu fark eder. İçgüdüsel olarak kontrolü elinde tutan tarafa yönelirler. Sakin ve mesafeli duruş, yalnızca anı değil, uzun vadeli imajını da korur. Duygusal patlamalar o an rahatlatıcı gelebilir ama hafızada kalır. İnsanlar kimin kontrolünü kaybettiğini hatırlar. Kimin tedirgin göründüğünü unutmazlar. Ayrılık böyle bir iz bırakmaz. Sessiz ve temiz bir çıkış sağlar. Hiçbir kişisel ya da stratejik detayı açığa çıkarmadan etkileşimi kapatmana izin verir. Bu yaklaşım güçlüdür çünkü sezgisel olarak ters görünür. İnsanlar duyguları yansıtmak üzere koşullandırılmıştır. Biri agresifleştiğinde, karşılık vermen ya da savunmaya geçmen beklenir. Ayrılık bu aynayı kırar. Ortaya bir uyumsuzluk çıkar. Karşı taraf kendini açıkta hissederken sen şeffaflaşmazsın. Burada disiplin gerekir. Tarafsız kalmak, yanlış anlaşılmaları hemen düzeltme dürtüsüne direnmek demektir. Başkalarının kendi varsayımlarıyla baş başa kalmasına izin vermektir. Bu kısıtlama ilk anda huzursuzluk yaratır. Özellikle de barışı sağlamak ya da onay almak için kendini açıklamaya alışkınsan. Ama onay, güç değildir. İstikrar güçtür. Tarafsız tepkiler seni sabitlemez, aksine esneklik kazandırır. Baskı altında bir pozisyona kilitlenmezsin. Sonradan aleyhine kullanılabilecek sözlere kendini bağlamazsın. Ne yapacağına, ne zaman yanıt vereceğine, nasıl hareket edeceğine sen karar verirsin. Onların şartlarına göre değil, kendi şartlarına göre. Zamanla insanlar senin hakkında net bir şey öğrenir. Duygusal manipülasyonun sende işlemediğini görürler. Baskının açıklama getirmediğini anlarlar. Seni kolayca kışkırtamayacaklarını öğrenirler. Bu itibar tek başına gelecekteki birçok çatışmayı daha başlamadan söndürür. Sakin ve mesafeli duruş, her savunmadan daha güçlü bir mesaj verir. Dengeli olduğunu söyler. Kendi kendine yettiğini gösterir. Sarsılmaz olduğunu ima eder. Duygusal kaosun hüküm sürdüğü bir dünyada, sakin kalan kişi gürültünün doğal olarak üzerine çıkar. Üçüncü adım, belirsizliği bilinçli bir silah olarak kullanmaktır. Belirsizlik çoğu insanı huzursuz eder. Zihin açıklık ister, etiket ister, kesinlik ister. Machiavellian bakış açısı bu zayıflığı erken fark etti ve onu avantaja çevirdi. Çünkü fazla net olduğunda, başkalarına sana saldırabilecekleri sağlam bir zemin verirsin. Belirsiz kaldığında ise o zemini tamamen ortadan kaldırırsın. Kesinliğin çekildiği yerde güç büyür. Belirsizliği silah olarak kullanmak, gerekenden fazlasını asla vermemek demektir. Niyetlerini, motivasyonlarını ya da bir sonraki adımını açıklamak için acele etmezsin. Sözlerinin uçlarının açık kalmasına izin verirsin. Bu bir dağınıklık değildir. Bu, kasıtlı bir kontroldür. Net açıklamalar merakı giderir ama pazarlık gücünü tüketir. Belirsizlik ise seni avantajlı kılar. İnsanlar seni tam olarak çözemediğinde tahmin yürütmeye başlar. Ve tahmin, tehlikelidir. Çünkü boşluklar hayal gücüyle doldurulur. Bazıları seni stratejik sanır. Bazıları hazırlıklı. Bazıları bağlantılı. Bazıları ise bilerek bilgi sakladığını varsayar. Neredeyse hiç kimse kontrollü belirsizlik karşısında zayıflık varsaymaz. Sessizlik ve belirsizlik çoğu zaman algılanan gücü olduğundan büyük gösterir. Çünkü bilinmeyen, olduğundan daha ağır hissedilir. İnsan zihni boşlukla baş edemez ve o boşluğu genellikle en güçlü ihtimallerle doldurur.
Belirsizlik aynı zamanda seni bağlayıcı taahhütlerden korur. Ayrıntıya girdiğin anda beklentilerin içine hapsolursun. İnsanlar seni söylediğin sözlerle ölçmeye başlar. Belirsizlik ise seni esnek tutar. Baştan her şeyi açmadığın için yön değiştirdiğinde tutarsız görünmezsin. Bu strateji psikolojik yükü karşı tarafa aktarır. Sen açıklamaya, ikna etmeye ya da netleştirmeye çalışmazsın. Onlar yorumlamaya çalışır. Bu zihinsel çaba dengesizlik yaratır. Çünkü etkileşim üzerine daha fazla düşünen taraf, artık etkileşimin kontrolünü elinde tutamaz. Tepki veren onlar olur. Jan Verensen. Sosyal ve profesyonel ortamlarda belirsizlik, güçlü figürlerin doğal davranış biçimini yansıttığı için otorite üretir. Liderler, karar vericiler ve etkili insanlar nadiren her adımı açıklar. Onlar boşluk bırakır. Ve o boşluk, güçle dolar. Güçlü olanlar genelde genel konuşur. Açıklamak yerine ima eder. Bu desen, hiyerarşiyi ele verir. İnsanlar farkında olmadan belirsizliği daha yüksek statüyle eşleştirir. Çünkü en üstte duranların kendilerini ispatlaması, haklı çıkarması, ayrıntıya boğması gerekmez. Belirsizlik aynı zamanda savunmasızlığı sınırlar. Ayrıntılı açıklamalar korkuları, öncelikleri, güvensizlikleri ortaya döker. Belirsiz yanıtlar ise iç dünyanı kapalı tutar. Başkaları göremedikleri şeyi istismar edemez. Dile getirmediğin niyeti çarpıtamazlar. Asla doğrulamadığın bir hedefle kavga edemezler. Belirsizliği etkili kullanmak ölçü ister. Soru geldiğinde gereğinden fazla konuşmak içgüdü gibidir. Disiplin, erken durmaktır. Kısa bir duraklama, ölçülü bir cümle, ucu açık bir yanıt. Çoğu zaman tam açıklamadan daha ağır gelir. Çünkü bu, anlaşılmak için çırpınmadığını gösterir. Ne kadarını ortaya koyacağına senin karar verdiğini gösterir. Zamanla belirsizlik bir itibar inşa eder. İnsanlar seni sözlerinden çok eylemleri konuşan biri olarak görmeye başlar. Sessizliğinin boş değil anlamlı olduğunu hissederler. Kolay çözülemeyen biri. Bu itibar tek başına etki yaratır. Çünkü insanlar sınırlarından, niyetlerinden, bir sonraki adımından emin olmadıklarında sana daha dikkatli yaklaşırlar. Silaha dönüştürülmüş belirsizlik aldatmakla ilgili değildir. Bu, iktidarı korumakla ilgilidir. Gereksiz açıklamadan kaçındığında yorumlamanın, yargılanmanın ve kontrolün bir adım önünde kalırsın. Belirsizliğin hüküm sürdüğü o alanda, varlığın, hiçbir açıklamanın üretemeyeceği kadar ağırlık kazanır. Dördüncü adım. Eylemlerinin senin yerine konuşmasına izin ver. Söz tartışma doğurur, eylem tartışmayı bitirir. Machiavellian bakış, gücün anlatılarak değil kanıtlanarak elde edildiğini bilir. Planlarını, niyetini, hedefini uzun uzun açıklamaya başladığın an onları müdahaleye açık hale getirirsin. Görüşler oluşur, direnç büyür, kıskançlık uyanır. Eylemin konuşmasına izin vermek, bunları başlamadan boğar. Sessiz hareket ettiğinde başkalarının seni sabote etme, eleştirme ya da sana karşı hazırlık yapma şansını azaltırsın. Çoğu insan yapacaklarını önceden anlatır. Çünkü onaya ihtiyaç duyar. Juven Sister. Ama doğrulama bir takastır. Gelecekteki gücünü, şimdiki rahatlık uğruna pazara çıkarırsın. Güç bunun tersini ister. Alkış aramayan eylem, iş bittikten sonra görünür. Sonuçlar ortaya çıktığında tartışmanın yönü anında değişir. İşe yaradığı belli olan bir yolu neden seçtiğini kimse sorgulamaz. Gözle görülür başarı taşıyan birinden kimse açıklama talep etmez. Başarı gerekçeyi tek bir inkar edilemez gerçeğe indirger. Açıklamayı bırakıp harekete geçtiğinde içeride de bir şey değişir. İçsel olarak bir yere demir atarsın. Güvenin anlaşılmaya bağlı olmaktan çıkar. Devam etmek için artık izin alman, onay toplaman gerekmez. Sen yürürsün. Sonuç konuşur. Bu bağımsızlık, tek kelime etmesen bile dışarıdan hissedilir. İnsanlar, sormadan hareket edenlere farklı davranır. Sessizlik ve eylem birleştiğinde bir asimetri doğar. Onlar konuşurken sen ilerlersin. Onlar ihtimalleri tartarken sen sonuç biriktirirsin. Ve onlar ne yaptığını çözdüğünde, olan çoktan olmuştur. Bu zamanlama avantajı, en az fark edilen ama en etkili güç biçimlerinden biridir.
Eylemin konuşmasına izin vermek aynı zamanda hedef kitleni filtreler. Sonuçlara saygı duyanlar, açıklama duymadan değeri görür. Sürekli gerekçe isteyenler ise kendilerini gürültü olarak ele verir. Herkesi ikna etmeye çalışmadığında enerji kazanırsın. Dikkatini nereye koyacağını seçtiğinde gücün büyür. Bir başka avantaj anlatı kontrolüdür. Niyetlerini en baştan açtığında, başkaları hikayeni senin yerine yazmaya başlar. Güdülerini kendi kafalarına göre belirlerler, yönünü yorumlarlar, başarıyı kendi ölçülerine göre tanımlarlar. Oysa önce sen harekete geçtiğinde anlatı, vaatlerin etrafında değil, gerçekleşenlerin etrafında kurulur. Gerçeklik senin kalkanın olur. Sessiz hareket etmek, duygusal açığa çıkmayı da sınırlar. Planlardan bahsetmek, henüz ortaya çıkmamış bir kimliği sonuçlara bağlar. Bir şey ters giderse açıklama borcu hissedersin. Sessiz kaldığında ise ayarlamalar görünmeden yapılır. Geri adım atmak zorunda kalmazsın. İmajı korumak için kıvırmazsın. Tamamlanmamış fikirleri savunmazsın. Zamanla bu yaklaşım insanların sana yaklaşma biçimini değiştirir. Ne yapacağını sormayı bırakırlar. Yaptıklarını izlemeye başlarlar. Dikkat sözlerinden davranışlarına kayar. Bu, daha yüksek bir konumdur. Seni tartışmanın içine değil, gözlemin merkezine yerleştirir. Machiavelli, fazla bilgi verenlerin muhalefeti davet ettiğini görmüştü. Kararlı hareket edenler ise uyumu çağırır. Çünkü eylem, bağlılık, risk ve uygulama ister. Konuşmak bunların hiçbirini gerektirmez. Hareketlerin konuştuğunda sessizlik güvenilirlik kazanır. Artık seçimlerini açıklaman gerekmez. Çünkü eylemin zaten soruyu yanıtlamıştır. Konuşkan insanlarla dolu bir dünyada sessizce hareket edip sonuç üreten kişi göz ardı edilemez hale gelir. 5. adım. Sarsılmaz bir özgüven sergile. Özgüven, içeride ne hissettiğinle ilgili değildir. Asıl mesele, başkalarının neyi görmesine izin verdiğindir. Machiavelli şunu açıkça görmüştü. Algı, gerçeği hakikatten çok daha güçlü biçimde şekillendirir. İnsanlar doğru olup tereddüt edenleri değil, emin görünenleri takip eder. Özgüven yansıması, sonuçlar tartılmadan çok önce otorite üretir. Sarsılmaz özgüven, ifade kontrolüyle başlar. Şüphe içeride var olabilir. Ama dışarı sızmasına izin verilmez. Belirsizlik görünür hale geldiği anda, başkaları sorgulama, meydan okuma ya da baltalama hakkını kendilerinde görür. Uzun açıklamalar çoğu zaman şüpheyi telafi etme ihtiyacından doğar. Bunları kesmek, kesinlik yanılsamasını korur. Ve çoğu durumda bu yanılsama fazlasıyla yeterlidir. İnsanlar içgüdüsel olarak istikrar sinyalleri arar. Ses tonunu okurlar. Duruşu çözerler. Yürüyüş hızını, hareketsizliği, nefes alışını fark ederler. Sakin bir ses tonu kontrolü gösterir. Ölçülü hareket düşünmeyi. Düzenli nefes, duygular üzerinde hakimiyeti. Bunların hiçbiri yetenek değildir. Hepsi dizginlenmiş tepkilerdir. Ölçülülük, özgüvenin temelidir. Kamuya açık şüphe, inanç yükünü başkalarına devrettiği için otoriteyi aşındırır. Fazla açıklama yaptığında karşı tarafı rahatlatırsın. İnanılmayı varsaymak yerine, inanılmayı talep edersin. Ve bu an, hiyerarşinin ters döndüğü andır. Net biçimde yansıtılan özgüven bunun tersini üretir. Kabulü varsayar. Diğerlerini ya uyum sağlamaya ya da geri çekilmeye zorlar. Bu varsayım, hataların nasıl yorumlandığını bile değiştirir. Özgüvenli kişiler daha çabuk affedilir. Hataları beceriksizlik değil, hesaplanmış risk olarak okunur. Aynı sonuç, belirsizlik altında değerlendirildiğinde pervasız görünür. Özgüven, gerçekleri değiştirmeden algıyı yeniden şekillendirir. Olan biten aynıdır. Görülen şey farklıdır. Burada bir başka kritik nokta vardır. Aşırı düzeltmeden kaçınmak. Baskı altında kalındığında içgüdü devreye girer. Kontrolü geri almak için her detayı açıklama isteği yükselir. Ama bu refleks, durumu toparlamaz, tam tersine dağınıklığı görünür kılar. Bu çoğu zaman ters teper. Aşırı düzeltme, güvensizliğin açık bir işaretidir. Oysa kendinden emin bir duruş, gerilimin çözülmeden bir süre var olmasına izin verir. Boşluğu gerekçelerle doldurmak yerine, boşluğu olduğu gibi bırakırsın.
Ve o boşluk senin adına çalışır. Özgüven yalnızca o anı değil, gelecekteki etkileşimleri de düzenler. İnsanlar kimin dimdik kaldığını hatırlar. Baskı altında eğilmeyeni hatırlar. Zamanla beklentiler değişir. Bu yüzden ortaya çıkan zorluklar azalır. Kararsızlaşmayan, gereksiz detay vermeyen biri olarak tanınırsın. Bu yaklaşım kibir değildir. Kibir ilgi ister. Özgüven istemez. Kibir reaksiyon verir. Özgüven izler. Sessizdir, istikrarlıdır, yerinden oynamaz. Fark, ilk saniyede hissedilir ve içgüdüsel olarak saygı uyandırır. Bu varlığı taşımak disiplin gerektirir. İkna etme dürtüsüne direnmek zorundasın. Yanlış anlaşılmaya tahammül etmen gerekir. Başkalarının eksik bilgiyle oturmasına izin vermelisin. Bu rahatsızlık, otoritenin bedelidir. Bu bedeli ödeyenler, açıklamanın ötesine geçer. Machiavelli insanların gözleriyle yargıladığını biliyordu. Gördükleri şey onların zihninde gerçeğe dönüşür. Özgüven gördüklerinde yetkinlik varsayarlar. Sakinlik gördüklerinde kontrol varsayarlar. Bir izlenim oluştuğunda, sözler onu nadiren düzeltir. Sarsılmaz özgüven sergilemek, başkalarına yalan söylemek değildir. Mesele, neyi ortaya koyduğunu kontrol etmektir. Yüzeydeki şüpheyi kapattığında, başkalarının üzerindeki baskıyı da azaltırsın. Ve bu yoklukta, yani paniksiz, aceleciliksiz, açıklama telaşısız o alanda, varlığın sağlam, dengeli ve meydan okunması zor hale gelir. 6. adım. Stratejik duraklamalar kullan. Hız çoğu zaman zekayla karıştırılır. Oysa baskı altında hızlanmak, genellikle kontrol kaybının işaretidir. Machiavelli gücün kendi temposunda aktığını anlamıştı. Kısa bir duraklama bile ritmi değiştirdiği için üstünlüğü geri getirir. Çünkü ritmi kontrol eden, alışverişi de kontrol eder. Hemen cevap verdiğinde tepkisel görünürsün. Sanki soru senden bir şey koparmış gibi. Bir duraklama bu dengeyi tersine çevirir. Yanıtını sen seçiyorsun hissi üretir. Zorlandığın değil. Karşıdaki kişi bunu açıklayamaz belki ama anında hisseder. Soru sorulduktan sonra gelen sessizlik gerginlik yaratır. Çoğu insan bu gerginliğe dayanamaz. Boşluğu hemen doldurmaya çalışır. Açıklığa kavuşturur, yumuşatır, detay ekler. Ve farkında olmadan planladığından fazlasını açığa çıkarır. Duraklama, baskıyı uygulayana geri çevirir. Bu kez incelenen sen olmazsın. Kendilerini ifşa eden onlar olur. Stratejik duraklamalar aynı zamanda zihinsel derinliğin işaretidir. Değerlendiriyorum dersin. Sonuçları tartıyorum dersin. Birkaç adım ötesini görüyorum dersin. Bunu kelimeyle değil, ritimle söylersin.